Mikroplu kan örneğine bakacağız. Bildiğiniz böyle böcek gibi şeyler. Bundan yakınlaştırabiliyor musunuz? Hasta mide bulantısı, kusma ve siyah şekilde idrar yapmaya başlıyor. Kan hücresine yapışmıştır. Nedir abi bu? Merhaba arkadaşlar. MikroDiscover kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine farklı bir incelemeyle daha karşınızdayız. Serhat, bu haftaki incelememize hangi cihazla yapacağız ve neyi inceleyeceğiz? Abi bu hafta SAPTAP CX40 biyolojik mikroskopla çalışacağız ve kan Devasa bir şey abi. getirdin sen. Kan incelemesi yapacağız dedin. Şimdi öncelikle bir kan numunesi almamız gerekiyor. Bunu da evde şeker hastalığının ölçüm yapabilmesi için bulduğumuz bu ufak iğnelerden. Hani böyle parmağına batırıyorlar, pıt diye atıyorlar. Donör ben olacağım. Serhat da lamlemele kanımı damlatacak. Kanımın son damlasına kadar içinde ne olduğuna bakacağız. Serhat çok ilginç görüntüler olduğunu söyledi. Kanı görünce dedi çok şaşıracaksın dedi. Ya hücreleri inceleyeceğiz abi. Şöyle bir amacımız var. Kanla beraber bu görüntülerden sonra laboratuvar ortamından aldığımız mikroplu kana bakacağız. Aynen, Doğru değil aynen. mi Serhat? Hastalıklı. Mikroplu hastalıklı kana bakacağız. Bunun içindeki hücreleri göreceksiniz. Bunu buradan canlı inceleyemiyoruz çünkü mikroplu olduğu için bulaşma riski vardı. Sağ olsun birkaç tane hocamızdan rica ettik. Kendileri çektiler. Bizimle paylaştılar görüntüleri. Çünkü bunlar laboratuvar ortamında çekilmesi gereken görüntüler. Eğer ben sağlıklıysam, şimdi kanımı vereceğim Serhat'a. Bu görüntülerden sonra yaklaşık 1 dakika kadar mikroplu kan örneğine bakacağız. İkisinin arasındaki farkı çok net bir şekilde göreceksiniz. Şimdi lamlameli hazırlıyor Serhat. Şimdi ilk başta parmağımızı böyle silelim üstümüze. Kanı şey yaptıktan sonra direkt numune içerisinde lamlameler arasına alacağız. Direkt inceleyeceğiz. Ben tırstım. Oğlum çok korktum ya. Vallahi korkuyorum. Parmağın yumuşak yerinden al. Oğlum çok terledi parmağım ha. Ben sana diyeyim. Serpak. Kan kaybından öleceğim lan ben burada. Hemen incelememizi yapıyoruz. Dur oğlum. Kanımı temizleyeyim. Dur. Canlı arkadaşlar. Kan burada. Damlattık. Şu an 4x'teyiz. Tabii kan sürekli aktığı için bunu ben direkt 10x'e alıyorum. Nasıl aktığı için derken? Abi bir süre sonra ölüyor herhalde hücreler. Abi bunlar senin hücrelerin. Bak farkındaysan akıyor. Bak biraz daha yaklaştıralım. Yaklaştır abi. Daha çok yaklaştır. Ha ben burada bir damla kan gördüm. Bak. Şu anda şuna bak. Milyon mu milyar mı? Kaç tanecik? Nokta. Daha yaklaşabiliyor musun? Yaklaşacağız ya, daha 20x'teyiz. Yani 200 kat büyütmedeyiz şu an. 1000x'e kadar gidiyordu, doğru mu? 1000 kaç oluyor? kadar büyütebiliyoruz. Of. Şu an 400 kat büyütmedeyiz. Görüyor musun abi? Hepsi bak birbirine geçmiş hep. Hepsi. Daha böyle seyrek bir yer var mı? Ha şöyle şuralar var mesela. Burası daha seyrek. Baksana abi görüntüye. Dur hiç kıpırdama abi, dokunma. Tamam hiç şey yapmayalım. Ne akıyor abi? Abi kan sürekli hücreler direkt sürekli hareket halinde. Abi öncelikle kanla ilgili senden bilimsel olarak bir tanım alabilir miyiz? Yaptığımız araştırmalarda aslında şunu gördük. Kan, atar damar, toplar damar ve kılcal damarlardan oluşan, damar ağının içinde dolaşan akıcı plazma ve hücrelerden meydana gelmiş kırmızı renkli hayati sıvıdır. Şu bana çok ilginç geldi. Kana Latince hema deniliyor. Kanı inceleyen bilimin adı da hematoloji. Oo, abi nasıl akıyor görüyor musun? Abi bunlar nereye gidiyor? Peki sonu nerede bunlar? Dolanıyorlar mı? Abi bunlar sürekli lamlameler arasında, o hat arasında dolanıyorlar. Kesinlikle şu anda biz görüntüyü oynatmıyoruz. Yani şu anda bir damla kan damlattık benim kanıma. Serhat yalnız benim kanım mikroplu mu ya? Yok abi sende bir şey yok. Türk gibi değil mi? Temiz miyiz? Temiz. Arada bir beyazlıklar var. O da boşluklardır herhalde. Biraz etrafını gezelim. Abi biz şu an milyonlarca hücre görüyoruz. Evet. Baksana Yani- bir de akmaya baş. Coşuyor bir duruyor. Kesinlikle. Bir insanda ortalama kaç litre kan vardır abi? Yani aslında bununla ilgili böyle %1-2 eksi ya da artı oynuyor ama genel yaptığım araştırma şu Serhat. Normal bir insanın vücudunda
5-6 litre kan bulunuyor. 5-6 litre. Yani insan Çok da değil gibi ya. ortalama değil mi, daha fazla geliyor. Ortalama vücudun %8 ağırlığını oluşturuyor. Hani hep klasik bir soru vardır ya, kan neden kırmızı diye. Aynen. Bununla ilgili ufak bir metin okuyacağım. Araştırmamda buldum. Hani farklı geldi bana. Şöyle ki, kanımızın içinde oksijen moleküllerini tutup taksi gibi damarları taşıyarak hedefe ulaştığında bırakan özel bir molekül var. Hadi ya. Uber'i çağırıyorsun, alıyor seni, hop götürüyor, orada bırakıyor. Kırmızı kan hücrelerini, yani al yuvarları çevreleyen ve aslında demir içeren bir protein olan hemoglobin, oksijenle birleşerek bilinen parlak kan kırmızı rengini alıyor. Bu araştırmada şunu gördüm. Aslında biz burada damarlarımıza baktığımızda böyle mavi, yeşil ya da mor gibi görüyoruz ya. Mesela bu da tamamen hani fizikte renkler böyle karıştığı zaman sarı yeşil karışır, başka bir renk çıkar orta gibi şeyler oluyor. Bu da ondanmış. Yani garip bir durum. Şimdi mesela biz bunun için bir sürü hücre görüyoruz ya. Aslında kan hücreleri 3 taneden oluşuyor. Al yuvarlar, ak yuvarlar ve trombositler. Yani kan pulcukları deniyor buna. Şu anda al yuvar, ak yuvar ve trombositlere bakıyoruz. Abi şimdi inversiyon yağı kullanarak 100x İlk defa hep söylüyordun, Aynen. ilk defa kullanacağız. 100x alalım görüntümüzü. Al bakalım. Direkt üstüne mi damlatıyorsun? Numuneyi damlatıyoruz direkt. Aynen. Yetiyor mu bu kadar? Şimdi kaç x'e yaklaştırdın? Şimdi 1000 kat büyütmeye geliyoruz abi. 1000 kat. Bak abi. Hücrelerin hepsi bu işte. Bak görüyor musun? Dilim diye. Abi benim bence hücrelerimde bir iş var. Ha şöyle daha iyi gözüküyor. Bak, Abi hücrenin düğüm olmuş. Benim için fark ettin mi? olmuş. Düğüm hücrelerin içinde böyle bir şey var bak abi. Hareket ediyor. Of. Onlar neymiş lan? Bildiğiniz böyle böcek gibi şeyler. Bunu daha yakınlaştırabiliyor musun? Yok abi daha fazla. Bu maksimum yakınlaştırmada mıyız? Aynen. Ama bunu şimdi zoom'la yakınlaştırırız zaten. Dijital zoom'la. Biraz daha yakınlaştırırız. Baksana abi. Abi bu nedir ya? Her şey benim bir damla kanımdan çıktıysa... Bak. Hücrenin hareketini görüyor musun? Bak şu şeydeki, o beyaza yakın kısımdaki. Şöyle yapalım. Baksana abi. Şimdi sürekli hareketli bir şeyler var. Peki merak ettim. Acaba bu kan duruyor mu hiç? Ölüyor mu? İşte kan hücresi kuruduğu zaman ölüyor işte abi. Bir de aslında canın lamelin şey mi acaba bilmiyorum da böyle bir şey var sanki örümcek ağı gibi bir izler var abi. Lamelin izidir ya. Yani şey olacağını zannetmiyorum. Bakın arkadaşlar, arada minik noktacıklar var. Daha net görüyorsunuz şimdi siz. O hareket edenler bir görüntü yanılması, görüntü kırılması değil. Değil yani. Direkt içindeki canlı organizmalar mı diyelim? Aynen. Onun adı nedir? Yani şöyle düşün. Hücreyi görüyoruz. Hücrenin de küçük şeyi. Ya bak onlar ne olduğunu bilmiyorum ama çok şey ya. Allah bilir kaç mikrondur o. Yani Abi peki bu kanın görevleri nelerdir? 3 ana görevi var. Taşıma görevi, savunma görevi ve pıhtılaşma görevi. Yani taşıma görevi, vücuttaki tüm hücreleri besin, hormon, oksijen taşıyor. Hücreler tarafından oluşturulan karbondioksit, atık ve zehirli maddeleri de hücrelerden alarak yok edilmesini sağlayan organlara taşıyor. Vücut sıcaklığını dengeliyordu böylelikle de. Yani Ama aslında zaten mantıken doluyu götür, boşa al, sucu gibi zaten götürüyor, mantıken alıyor. insanın bütün bedenine sarılmış Her bir şey. yer, her yerde. Yani aslında Murat şuna bak Murat. Abi böcek gibi bir şey var orada. Bak gidiyor hareket ediyor. Yiyor mu? Ona daha da yaklaşamıyoruz abi ona. Tamam ya, hiç kıvırdama abi, dur. Abi bak şu araya girdi, siyah yere girdi. Korkuyorum şimdi oradan çıkıp bize bir şey yapar diye. Dur netleştirmeye çalışayım mı şöyle? Oyna bakalım birazcık. Bak, kadın görevlilerinden biri de savunma görevi dedim ya, da acaba bu da bizim savunma askerlerinden biri olabilir mi? Valla olabilir. Belki de iyi bir şeydir bunlar. İyi bir şeydir umarım. Kötüyse Baksana oğlum bak, ben nane yedim. Bize ya. doğru geliyor. Abi git. Bak, kan hücrelerinden bazıları savunma görevindedir. Vücuda herhangi bir enfeksiyon etkini girdiğinde savunma hücreleri hızla artarak savunma durumuna geçer. Vay be. Bu da belki bizim cengaverlerden olabilir, yeniçerilerden olabilir. Pıhtılaşma görevi daha garip Serap. Damar yapısında herhangi bir açıklık olduğunda, yani bir kesik oldu, kan akmaya başlıyor ya. Kan akışını engellemek için kan hücrelerinden bazıları kendini feda ederek pıhtılaşma faktörlerini tıkaç olarak kullanıyor. Damar dışı kanamayı engelliyor. Aslında bunların her biri bir şey olduğunda, bir kanama olduğunda Evet. oraya yığılıyor.
Yığıldığı zaman herhalde Pıhtılaşıyor. şey yapıyor. Orada kuruyor. Pıhtılaşıp kendini feda ediyor, öyle söyleyeyim ben sana. Aslına bakarsan şu anda açıkta kaldığı için kan bence şu an pıhtılaşmaya da başladı ufaktan. Bir de rengi değişti bak. Fark Evet. ettiysen kanında Kahverengiyle dönmeye başladı. kurumaya başladı kan. Ölüyor şu an hücre. İçindeki o bakteriler kayboldu neredeyse. Çok aza indi. Aynen. Daha böyle farklı bir şey alıyorum da. Bak abi şurada bir şey daha buldum bak. Şu nedir ya? Bu normal şey değil, kan hücresi gibi değil bak. Abi ben de korkuyorum, bende bir şey çıkmasın lan. Abi senin kan grubun ne? AB pozitif. Galiba öyleydi. Bence değişmiştir. Şu anda kömür karasına Aman, döndü. bak. Hop 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 hop. Daldan dala atlıyor. Hop dur. Akıyor. Allah ne yapıyor? Baba boşluklara ilerleyin. Arkada boş yer var, ilerleyin lütfen. Hani minibüs. Bir an şey sandım ha onu. Hücre gidiyor. Serhat, ilk defa 1901 yılında Carl Lentz Taylor tarafından keşfediliyor kan grupları, biliyor musun? Hadi ya. O da şöyle, farklı insanlardan aldığı kanları birleştirince zaman zaman bir pıhtılaşma olduğunu görüyor. Araştırmalar sonucunda da kan gruplarının farklılığını keşfediyor ve A, B, 0 olarak adlandırıyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Kan grupları da sadece insanlara özgü bir şey değil. Mesela köpeklerde 12'den fazla kan grubu olduğu ortaya çıkmış. 1611 yılında, yanlış hatırlamıyorsam 1600'lü yıllarda diyeyim, İngiliz bir tane profesör danadan aldığı kanı bir insana enjekte ediyor. Bunun sonucunda acaba ne olacak diye düşünüyor. Nasıl bir şeymiş? Nasıl bir deney? İçinde psikolojik bir rahatsızlığı varmış bu hastanın. Bu da onu iyileştireceğini düşünmüş. Aslında bence doktor da deliymiş de. Hasta mide bulantısı, kusma ve siyah şekilde idrar yapmaya başlıyor. Allah Allah. Sadece bir doz kan yapıyor. Bir enjeksiyonla yapıyor yani bunu. Ondan sonra bizim doktor hiç durmuyor yerinde. İkinciyi yapıyor. Hasta da bilinç kaybı başlıyor. Üçüncüde hasta ölüyor. Serhat, şimdi de şu laboratuvardan gelen mikroplu kan örneğine bakalım mı dostum? Aynen abi. Şu an ekranda gördüğünüz kırmızı daire içerisine aldığım hücre mikroplu hücre oluyor değil mi? Neydi bu mikrobun adı? Abi Bolleria diye geçiyor. Bolleria. Bu Lyme hastalığı diye de biliniyor abi. Baksana etrafında dolanıyor. Bunlar da virüsleri galiba. Aynen. Aynı renkliler çünkü. Kan hücresine yapışmışlar. Evet. Nedir abi bu? Abi bu kene ısırmasıyla oluşan bir hastalık. Aşırı derecede yorgunluk veren ve vücutta belli yerlerde kızarıklık çıkartan bir hastalık. Hedef organları deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlardır abi. Zaten merkezi sinir sistemine ve kalbe ulaştıktan sonra maalesef ki ölümcül olabiliyor. Evet arkadaşlar, bu hafta bir videomuzun daha sonuna gelirken öncelikle size kanalımıza lütfen abone olun demeden önce şunu belirtmek istiyoruz ki lütfen kan bağışından korkmayın. Kan bağışını yetişkin yaştaki herkes yapabilir ve siz de bir hayat kurtarabilirsiniz. Ve şu sol alttaki abone ol butonuna basarak bizleri de mutlu edebilirsiniz. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere.